Herkese selamlar. Yeni tanışıyorsak ben Nur. Hayalet kanalına hoş geldiniz. Gerçekten yaşanmış olduğu iddia edilen paranormal olaylar serimizin yeni videosuyla devam ediyoruz. Önce intro, sonra yeniden birlikteyiz. Videoda benimle kalın. Şimdiden keyifli seyirler. Bir gece uykudaydım. Rüya ile gerçek arası bir şeyler görüyordum. Kardeşim, abim ve ben salonda yatmıştık. Annem yanımıza gelmişti. Gözümü açmıştım ama hala rüya görüyor gibiydim. Çünkü annem şeffaf görünüyordu. Yanımda yatan kardeşimi kaldırdı, ona bir tokat attı. Kardeşim hiç sesini çıkarmadan yerine yattı, sonra abime baktı, sonra benim başıma geldi. Kalbim korkunç derecede atıyordu. Yatağımda doğrulmak istiyordum ama sanki hiç gücüm yoktu. Bağırmaya çalışıyordum, dilim ağzımın içinde dönmüyordu. Uzun süre böyle çabaladıktan sonra yatağımda doğruldum. Gözlerimi gerçekten açtım. Yanıma baktım, kardeşim ve abim yanımda değildi. Çünkü onlar kendi odalarında yatıyorlardı. Tam "oh rüyaymış" diyeceğim sırada önüme döndüm ve annemin şeffaf görüntüsü tam karşımdaydı. Bu sefer bütün gücümü toplayıp dua etmeye başladım. İçimden bildiğim bütün duaları okuyordum. Sonra bu görüntü yavaş yavaş küçüldü ve kayboldu. Bu korkuyla sabahı zor ettim. Hemen annemin yanına gittim ve ona dokundum. Annem uyandı, ne olduğunu sordu. Ona başıma gelenleri anlattım, bana dua etmeyi unutmuş olabileceğimi söyledi. "Seni o yüzden korkutmuşlar" dedi. Düşündüm, gerçekten de dua etmeyi unutmuştum. O günden beri kesinlikle dua etmeden yatmıyorum. Bir yaz akşamı dualarımı okuyarak yattım. Uykuyla uyanıklık arasındaydım. Aşağı yukarı yarım saat geçmişti. Vücudumda bir soğukluk hissettim. Vücudumda sanki toplu iğneler geziyordu. Kalkmak istiyordum ancak kalkamıyordum. Ne sağa ne de sola dönebiliyordum. O an gözümü kapattım, rüya ile gerçek arası bir şey gördüm. Erkek kardeşimden su istiyordum. İşaretlerle kardeşime karabasan geldiğini anlatmak istiyordum. Sol elimi ağzıma koyup elimin tersiyle yuvarlak çiziyordum. Sözde karabasanı tarif etmeye çalışıyordum. Kardeşim bana bağırdı, "defol git, ne söyleyeceksen söyle" dedi. O an kardeşimin ayaklarına baktım, ayakları tersti. Tekrar dua okudum. Bağırdım, titreyerek, ağlayarak uyandım. Daha sonra bu durumu halama anlattım. O da bana nazar değdiğini söyledi. Bana siyah toka taktı ve yastığımın ucuna karabasan gelmesin diye siyah bir eşarp koydu. Ankara Güvenlik Yurdu'nda bir gece bütün oda uyuyorduk. Filiz'in "ben acıktım" seslenmesiyle uyandım. Tam ona cevap verecekken üzerimde bir ağırlık hissettim. Kızlara seslenmeye çalışıyordum, bağırıyordum ama sesim çıkmıyordu. Elimi kolumu salladım, ranzaya vurmaya çabaladım, diğerlerini uyandırmaya çalıştım, hiçbirini başaramadım. Sabah arkadaşıma "bana seslendin mi" diye sordum fakat beni o çağırmamıştı. Bir süre sonra nevresimlerimi toplarken yatağımda bisküvi yemediğim halde çarşafın altında bir sürü kırıntı buldum. Bazen uyku arasında sanki biri boğazıma çöküyor ve beni öldürmeye çalışıyordu. O zamanlar ölecek gibi olurdum ve bu çok sık olurdu. Bağırıyorum, sesim çıkmıyor, kimse beni duymuyordu. Yine bir gece karabasan boğazıma çöktü. Bağırıyorum, feryat ediyorum, kimse duymuyor. Artık çok yorulmuştum. Ağladım. En sonunda "Allah aşkına beni bırak" dedim. Sanki bir adama benzeyen karabasan ben öyle deyince boğazımı biraz hafifletti. Ben o kadar feryat içinde yalvarıyordum ki anlatamam. "Allah aşkına bırak" dedikten sonra bir daha geldiğini hiç görmedim. Ramazan ayındaydık. Ben sahuru yapıp hemen odama gidip yattım. Annemle babam henüz uyumamışlardı. Odam sadece salondan vuran ışıkla bir miktar aydınlanıyordu. Kendimi biraz kötü hissettim ve nefes darlığı yaşadım. Besmele çekip 5-10 dakika kadar uyudum ama çok kötü bir kabus görerek uyandım. Annemler hala salondaydı. Sonra kıpırdamaya çalıştım ama bir türlü olmadı. Hiçbir şekilde hareket edemiyordum. Çok korktum. Sonra "anne" diye bağırmaya başladım ama beni duymadılar ve gidip yattılar.
Birden odamın lambası kendiliğinden açıldı. Çok şaşırdım ve ne yapacağımı bilemedim. Derken birden kitaplığım yıkıldı. Annemler bu ses üzerine hemen odama geldiler. Bana bir şey söylüyorlardı ancak adeta bilincim kapalı gibiydi. Konuşamadım. Sonra annem Nas, Felak ve birkaç dua daha okudu. Birden siyah bir gölgenin yatağımdan kalktığını gördüm ve konuşabildim. Ama en çok şaşırdığım şey ise kitaplığımda Kur'an-ı Kerim vardı. Tüm kitaplar devrilmesine rağmen o kitaplıkta sabit bir şekilde duruyordu. Bir akşam çok yorgundum ve odama gidip uzandım. Yüzüstü yatmıştım. Birdenbire vücudumda ayaklarımdan başıma kadar müthiş bir ağırlık hissettim. Parmağımı bile oynatamıyordum. Dua okumaya çalışıyordum ama dilimi dahi döndüremiyordum. Bir an hiç kalkamayacakmışım gibi geldi. O kadar çok korktum ki anlatamam. Ama neyse ki 3-4 dakika sonra kendime gelebildim. Bu zaman belki çok kısa ama o an bana çok uzun geldi. Hala yalnız yatmaya çok korkuyorum. Bunu daha sonra anneme anlatınca karabasan dedikleri bir olay olduğunu öğrendim. Bir gece uyumak için yatağıma yatmıştım. Tam uykuya dalacakken sanki ayak ucumda biri oturuyor gibi geldi. Kafamı kaldırdığımda gerçekten simsiyah biri vardı. Korkudan dilim tutulmuştu. Hemen aklıma gelen duaları okudum. O da hemen kaybolmuştu zaten. Fakat o günden beri hiç yalnız yatamıyorum. Yeni evlenmiştik. Eşimle annemleri ziyarete gittik. Biraz uykumun geldiğini hissettim, izin istedim, odada biraz uzanayım dedim. Daha uykuya yeni dalmışken odaya sarı saçlı, uzun boylu, çok güzel bir kadın girdi. Ne olduğunu anlayamadan gelip üzerime yattı. Üzerime büyük bir ağırlık çökmüştü, çırpınıyordum ancak kurtulamıyordum bu ağırlıktan. İçeridekilere bağırıyordum, ben onları duyuyordum ama onlar beni duymuyordu. Güç bela besmele çekmeyi denedim. Kadın geldiği gibi sessizce üzerimden kalktı, kapıyı açıp çıktı ve gitti. Bir gece yatağıma yattım, arkam kapıya dönüktü. Sonra bir şey yüzümü okşamaya başladı. Ben annem geldi zannettim. Tam dönüyordum ki başımın üzerinde sadece bembeyaz bir elin olduğunu gördüm. Neydi bilemiyorum ancak ödümü patlatmaya yetmişti. Akşam saat 11 gibi yatmıştım. O gece herhalde dua okumadan yatmıştım. Uyurken hissediyordum, üzerimde bir ağırlık vardı. Karanlıkta nefes alamıyordum. Bağırıyordum ancak kimse duymuyordu. Birden yataktan düştüm. Baktım gözümden yaşlar akıyor. Korkudan ağlamıştım ve hala o şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Gece üzerimde büyük bir ağırlık hissettim. Gözlerimi açtığımda yanımda kısa boyları olan 40 adamla karşılaştım. Bunlar beni götürmek için uğraşıyorlardı. Kimi kolumdan çekiyor, kimi bacağımdan, kimisi üzerime çıkıp beni boğmaya çalışıyordu. O sıra bazı akrabalarımı da gördüm. Ancak hiçbiri bana yardım etmedi. Bir ara dua okuyarak biraz kendime geldim. O sırada baktım ki gerçekten yatağın dışına çıkmışım. Sanki beni birisi tutup çekmiş. Gözlerimi kapadığımda yine aynı kişilerle karşılaştım. Yatağımı değiştirip başka bir odaya gittim. Ancak 40 adam da arkamdan geldi. Neticede bu durum sabaha kadar devam etti. Olanları anneme anlattığımda annem, kıyafetlerini yastığının altına koyduğun için olmuştur dedi. Ancak bu adamlar beni çekerken ayağımı da ters tarafa doğru büktükleri için bir hafta aksayarak yürüdüm ve ağrıyı hissettim. Yaşanmış hikayelerimiz böylece sona erdi. Bir de sizler için Türk inancındaki karabasanın yerini araştırdım. Genel olarak verilen bilgilerse şöyleydi. Karabasan genellikle bir erkek görünümündedir ancak bazen bir gölge veya kara kedi şeklinde de ortaya çıkar. Başında bir kasketinin olduğu söylenir. Uyuyan insanların üzerine doğru süzülüp ağızlarını kapatarak bunların nefes almasını güçleştirir. Ancak sol avucunda 3 delik vardır. Bazı insanların bu delikler sayesinde nefes alarak kurtulduğuna inanılır. Karabasandan korunmak için yatağın altına metal bir şey konur veya dua okunur. Ayrıca karabasana denizdeki kumları, gökteki yıldızları saygı al dendiği vakitte hemen gideceği söylenir.
Uyku sırasında karabasanın üzerine okunmuş kilitli bir iğne takılır veya başından kasketi çalınırsa hiçbir yere kaçamayacağına inanılır. Halk inancına göre karabasanı yakalayıp bir dilek tutanın dileği ise hemen kabul olur. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyorum. Sizin de başınıza buna benzer deneyimler geldiyse benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bundan sonra hazırlayacağım içeriklerle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmekten asla çekinmeyin. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, Hayalet ailesinin bir üyesi olmak ve kanala destek olmak için abone olmayı, bu tip videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve lütfen yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.